Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Search yani arama ağı reklamları çıkacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İki yolla yapabilirsiniz bunu. Bir, genel bakıştan yeni kampanya dersiniz. Bu sayfayı yönlendirir. Ya da kampanyadan yine kampanyayı seçersiniz ve artı butonuna basıp yeni kampanya dersiniz. Tekrardan yine aynı sayfaya gidersiniz. Ben genelde ikinci adımı kullanıyorum ama siz ilk adımı da kullanabilirsiniz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Satış yapacaksanız, yani bir merchant hesabınız varsa satış seçip yapabilirsiniz kampanyanızı, ya da potansiyel müşteriler olabilir. Ama hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluşturun şeklinde ben yapıyorum. Genelde kampanyaları bu şekilde çıkıyorum. Daha iyi sonuçlar aldığım için. Aslında arkadaşlar hangi reklamı vermek istersem onu seçiyorum buradan. Gördüğünüz gibi Max Performans bu daha yeni geldi. Arama reklamı çıkacağımız için buraya tıklıyorum. Ve buradan nasıl kampanya yapmak isterseniz, ne kullanmak isterseniz onu seçiyorsunuz. Ben web sitesi ziyaretlerini seçiyorum. Çünkü web sitesi olarak arama ağında reklama çıkacağım. İşletmenizin web sitesini girmeniz lazım buraya. Mesela biz ne yaptık? İşte kaftı yapalım dedik arkadaşlar. Herhangi bir örnek göstermek için Kaft'ın web sitesini buraya yapıştırıyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi .com'dan sonra arkasında hiçbir şey yazılmaması lazım. Kampanya adınızı yazabilirsiniz istediğinize göre. Mesela Kaft çanta diyelim. Bu kampanya için ortalama günlük bütçenizi belirleyin. Siz ne kadar belirlemek istiyorsanız 100 lira olabilir, 50 lira olabilir. Tabi bunları belirlerken de yere göre de belirlemeniz lazım. Yani İstanbul'a çıkarken harcadığınız bütçe ile, bir örnek veriyorum, hani Balıkesir'e ya da Muğla'ya çıktığınız ücret aynı olmayabilir. Biz mesela 50 TL diyelim buraya. Hangi hedefe odaklanmak istiyorsunuz demiş. Şimdi burada tıklamalar da seçebilirsiniz. Gösterim payını da seçebilirsiniz. Ben genelde arkadaşlar tıklamalar olarak başlarım. Hangi kampanyaya girersem, hangi kampanyayı yaparsam yapayım tıklamalar olarak başlarım. Ve tabii tıklamalarda özellikle maksimum tıklama başına maliyet teklifinizi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü kat kat daha fazla çekebilir. Bu durumları yaşamamanız için, çünkü bazı arkadaşlar yaşıyor. Burada arkadaşlar diğer ayarlar bölümü var. Diğer ayarlar bölümüne bastığınızda bunu mutlaka yapmanızı size tavsiye ediyorum. Optimize et kısmı, en iyi performans gösteren reklamları tercih eder kısmını mutlaka işaretleyin. Çünkü Google otomatik olarak sizin hangi en iyi performans gösteren kampanyanız varsa onu size gösteriyor ve ona göre tekliflerinizi vermenizi kolaylaştırıyor. Bu yüzden burayı mutlaka seçmenizi tavsiye ediyorum. Sonraki diyoruz. Burada arama ağı reklamlarına çıktığımız için burası mutlaka işaretli olmalı ama şurası kesinlikle işaretli olmamalı. Bizim çünkü çıkmamız gereken yer arama ağı reklamları, görüntülü değil. Google bunu da aslında öneriyor. Tıklı geliyor ama burayı kesinlikle yapmanızı önermiyorum. Konumlara geldiğimizde tüm ülkeler ve bölgelere eğer hizmetiniz varsa verebilirsiniz. Eğer Türkiye olarak tabii bunu işaretleyebilirsiniz. Başka bir yer girin olarak sadece bulunduğunuz yeri de hedefleyebilirsiniz. Mesela sadece işte Bursa'da veriyorsunuzdur hizmet. Her ikisini seçmenizi ben tavsiye ediyorum. Bazıları tekini seçiyor ama il olarak, şehir olarak her ikisini seçmenizi tavsiye ederim. Farkındaysanız zaten erişimleri de farklı. Onun için ikisini de bakın ben hedef olarak seçiyorum. Yine Bursa diyeceğim. Diğerini de seçiyorum. Bu şekilde seçebilirsiniz. Burada gelişmiş arama ayarlarına girerek belli yere de buradan alabilirsiniz. Mesela diyorsunuz ki ben her yerine hizmet vermiyorum. Belli yerine hizmet veriyorum. Buradan silersiniz. Buraya Bursa dersiniz mesela tekrardan. Yarıçap işaretlemeniz gerekiyor tabii arkadaşlar. Bursa. Burada hedef olarak seçiyorum Bursa'yı. Bakın gösteriyor. Burada diyorum ki ben sadece işte kilometre seçip ben burada sadece işte 10 kilometrede görünmek istiyorum diyorum. Ve buraya kaydet dediğimde bakın burada kaydetti. Ve bunu daha da çok tabii ki kaydedebiliyorsunuz. Diğer hedefi de burada gerçekten önemlidir. Burada arkadaşlar hangi dilde çıkarsanız onu işaretliyorsunuz. Ama ben burada İngilizce çıkmanızı da öneririm. İngilizceyi mutlaka işaretlemenizi tavsiye ederim. Yani her iki dilde olsun. Arkadaşların bazıları Türkçeyi kullanıyor. Hayır, her ikisini de kullanmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Kitle segmentlerine geldiğinizde arkadaşlar bu kitle segmentlerini şu an kullanmayacağız. Bunu görüntülü arama reklamlarında kullanıyoruz ve gerçekten çok işimize yarıyor. Mutlaka kullanmanız gereken bir şey zaten. Buraya geçiyorum. Diğer ayarlara geldiğimizde
tarihte reklama başlayacaksan firmalarda onu veriyorum. Ama mesela işte bazen diyorlar ya işte Süper Cuma gibi şeyler olabiliyor. Bunlarda tabii ki reklam aralığı vermeniz gerekiyor. Ne zaman başlıyorsa, ama genelde dediğim gibi kampanyalara ben başlangıç tarihini belirliyorum. Bitiş tarihini genelde belirlemiyorum ama belli bir bitiş tarihiniz varsa bunu yapmanızı öneriyorum. Yine reklam zaman planlaması var arkadaşlar burada. Yine seçebiliyorsunuz buradan da. Mesela işte her gün gösterilmesini istiyorsanız belli saat aralığını buradan seçebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte benim reklamlarım 11'de görüntülenmeye başlasın. Kaçta bitsin? İşte 17-15'te bitsin. Ya da buna ekle diyorsunuz mesela. Her gün de diyebilirsiniz. Cumartesi, işte salı, bunu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve sonraki diyoruz arkadaşlar. Burada mesela ne girebilirsiniz çanta ile ilgili? Bunun tabii ki önceden araştırmalarını yapacaksınız anahtar kelimeyle. Ben bunu önceki videoda göstermiştim. Mesela çanta kategorisine girdiğimiz zaman mesela kol çantası var, işte sırt çantası var. Buradaki modelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya göre siz hangi tür çantalar varsa ona göre kelimeleri gireceksiniz. İşte kol çantası, kadın. Burada alta geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları mesela giriyorsunuz alt alta. Bu şekilde işte erkek sırt çantası, erkek sırt çantası, bu şekilde giriyorsunuz ne kadar kelimeleriniz varsa. Ve bunları arkadaşlar benim size tavsiyem sıralı yapmanız. Burada zaten gösteriyor nasıl yapacağınızı. Burada anahtar kelimeleri mesela nasıl giriyorsunuz? Geniş eşleme derken arkadaşlar bu şekilde bırakıyorsunuz eğer geniş eşleme olur. Eğer sıralı eşleme yapmak istiyorsanız şu şekilde önüne ve arkasına bu şekilde yaptığınız zaman sıralı eşleme yapmış olursunuz. Ben bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Reklam gücüne geldiğimiz zaman Google'sın reklam gücünüzün ne kadar olduğunu göstermek için burada bu halkayı kullanıyor arkadaşlar. Bu halkayı ne kadar çok eğer %100 yaparsanız, bakın burada da tiklerini zaten gösterir, sizin için en iyisidir. Görünen yol yine önemlidir arkadaşlar. Burada yine anahtar kelimelerinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hangi kampanya çıktığınızsa mesela çanta hizmetlerimiz, mesela çanta hizmetlerimiz dediğiniz zaman dikkat edin. Çanta hizmetlerimiz, bakın burada çıktı çanta hizmetlerimiz. Burada çanta hizmeti verdiğinizi görebiliyor ve sizin için tabii ki daha iyi. Çünkü kullanıcıların görmesi bakımından burada evet bu hizmeti veriyorlar deyip buraya da direkt sizin reklamınızı tıklayabilirler. Burada istediğiniz başlıkları giriyorsunuz. Erkek sırt çantası, kadın işte kol çantası. Buradan sayfanıza bakarak buraları doldurabilirsiniz. Eğer mesela çocuk ürünleri varsa sayfanızda çocuk sırt çantası diyebilirsiniz. Kaç tane isterseniz kelimeleri dolduruyorsunuz. Ne kadar fazla doldurursanız o kadar iyidir arkadaşlar. Çünkü bu duyarlı reklam olduğu için kesinlikle buraların hepsini başlık ekle diyerek yeni başlıklar ekliyorsunuz ve doldurabilirsiniz. Ama 30 karakter sınırı var. Buna da lütfen dikkat edin. Açıklama kısımları kesinlikle önemlidir. Yeni açıklama kısmı, mesela burada da istediğiniz kadar açıklama ekleyebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem bütün açıklamaları girin. Ne kadar farklı açıklama girerseniz o kadar sizin için iyidir. Çünkü Google bunları alıp birbiriyle özdeşleştirip hangi kampanyası için daha iyi bunu size gösteriyor. Yeni açıklama, benzersiz kadın kol çantalarımız ile mesela pamuktan yapılı ürünlerimizle hizmetinizdeyiz. Mesela bu tarz yazılar yazabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz burada anahtar kelime kullandım. Anahtar kelimeyi açıklamalarınızda ve başlıklarınızda kullanmak sizin için en iyisidir. Tamam diyorsunuz. Burada bakın nasıl gözüktüğünü size zaten gösteriyor. Sonraki diyorsunuz. Burada direkt site bağlantısını attı arkadaşlar öneri verdiği için. Ama ben bunu geçiyorum. Sonrakilerinde zaten bunu göstereceğim size. Arkadaşlar burada neden bu bildirimleri veriyor onu açıklayayım. Anahtar kelimeler ve reklamları tam olarak oluşturmadığımız için, tabi burada örnek yaptığımız için, bunları oluşturmadığımız için direkt zaten bunun ikisini bize ünlem olarak gösteriyor. Buralara bakacaksınız. Yer uzantısı var, promosyon uzantıları var. Bunların hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar ilerleyen videolarda. Eğer sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin.
Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada eğer bu videolardan hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve eğer içerikleri beğeniyorsanız da beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.